Herkese merhabalar. Ajurlu, şöyle kabartma yaprak desenli bir bluz yaptım. Yakadan başlamalı. Sizlere şimdi önce bir tanıtayım ipi, nasıl başladım, nasıl devam ettim. Ölçü vereyim. Şöyle bunları ben kendim alıyorum. Bir reklam yoktur. Alize'nin Baby Best diye bir ipinle başladım. 240 metre olması lazım bu. 240 metreymiş. 3,5 numara tığ kullandım. 4'ü de kaldırır ip. Önce ölçü vereyim. Sonra kaçla başladım. Onu anlatayım. Şimdi şu ayrım kısmı, önce onu vereyim. Omuzdan itibaren 27 santimden ayırmışım. Şuradaki yaka harici beden kısmı 46 santim olmuş. Ayrımdan, yani kol ayrımından diğer kısma 48 olmuş. Şuradaki raba kısmım 48 olmuş. Şuradaki genişlikte 59 santim. Şimdi size bakın ölçüler vereceğim. Bunu zaten fotoğraflarını Instagram sayfama koyacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu 220 240 metre için, onu yazmayı unutmuşum. İp için zincir sayısı veriyorum size. Small ve 3,5-4 numara tığa uygun olacak. Small ve M için 130 zincirle başlayacağız ki ben 130 zincirle başladım. Large isterseniz 156 zincir, X large isterseniz 182 zincir gerekiyor. Benim yaptığım tığ ve ip kalınlığına göre. 350 metre ve üstü için de zincir sayısı vermek istedim. Çünkü bunu baharlıkta yaparsanız ince iplerle, zaten 240'tan daha da kalın bir ipe yakışmaz bu. Yani 200 ve 240 arası ipe uygun. Böyle mevsimlik. Ama daha yazlık bir bluz isterseniz de 350 metre ve üstü ipe ihtiyacınız olur. Onda da yine 1,5-2 numara tığ kullanılıyor. Onun için de ölçülerimi verdim. Small M için 182, large için 234, X large için 260 zincirle başlayabilirsiniz. Ama bunu ben zaten sayfalarıma koyuyor oluyorum. Hem YouTube'daki topluluğa hem de Instagram'a koyarım. Ben burada bakın bedeni şöyle yerleştirmişim. 130 tane zincirle başladım. 13 ve katları zincire ihtiyacımız var bu modeli kurmak için. 13'ün üzerine kuracaksınız ve arttıracaksınız. Bakın şöyle bir yerleşim olmuş. 1, 2, 3, 4 tane yaprağım. Ön tarafta 1, 2, 3, 4 tane de arka tarafta. Burada da birer tane yaprak. Sonrasında model değişiyor. Daha ajurlu bir kısma geçiyor. Orada da kollara 2 tane düşürdüm. Bedene de 1, 2, 3 tane düşürdüm. O şekilde ayırdım. Ama kol 2 tane az geleceği için orada ona bir tane yaprak burada ekledim. Onu zaten yaparken anlatıyor oluyorum. Başlangıçtan itibaren ayırana kadar modelimizi devam ettiriyoruz. Sonra ben beden kısmında ikili trabzanlara geçtim. Yani ajurlu kısımla devam etmedim. Yani ben size burada anlatıyorum, zaten kuruyorum modeli. Bu modeli kurduktan sonra aynısını devam ettirerek daha böyle gece için, özellikle ince iplerle, simli iplerle falan gece içinde çok güzel bir bluz olur. Ama bu günlük olarak kullanabileceğimiz, şık kombinler yapabileceğimiz bir bluz oldu. Hadi şimdi gelin başlayalım. Şimdiden kolay gelsin. Hem başına hem sonuna da fotoğraflarını koyacağım. Kitledim. 1, 2, 13, 14, 15. Ben şimdi 130 tane çekiyorum. Geliyor. 130 tane zincirimi çektim. Şöyle 2 tane daha fazla çekiyorum.
Şimdi bir sıra sık iğne yapacağım. Yani 130 tane sık iğne yapacağım. Sonra birleştireceğim. Düzgün bir yaka için yer hazırlayayım. Ondan sonra birleştireyim ve model kurmamıza başlayalım. Şimdi ben bunu yapıyorum, geliyorum. Şöyle bunun düzgün olmasına dikkat edin. Başlangıcıma geldim. Kaydırdım. Burayı sonradan yaka sırasında hallederiz. Şimdi ilk sıramızı yapıyoruz. İlk kurulumumuz önce 2 tane ikili trabzanla başlıyor. 1, 2, 3 tane. 3 zincirle yukarı çıktım. Bu birinci trabzanım. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yaptım. 2 tane ikili trabzanım var. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle yukarı çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 atlıyorum. Altıncıya bir tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıya ikili trabzan. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan. Bütün sıra boyunca bunu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir doladım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıya bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir, 2, 3, 4, 5. Altıncıya yan yana 2 tane ikili trabzan. Şu şekilde olacak. 2 tane ikili trabzan yan yana, 5 zincir, altıncıya bir tane aynı boşluğa V yapıyoruz. 5 zincirle 6. zincirime bir tane ikili trabzan, yanına bir tane daha ikili trabzan. Sıra sonuna kadar gelelim. Son sıranın şu bölümünde görüşelim. Sıra başına yaklaştık. 1, 2, 3, 4, 5 var. Altıncıya zaten 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi de 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle hemen ikili trabzanımın tepesinden şöyle kaydırarak bağlantımı yaptım. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Yine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 5'ti 4'e düşürdüm. Buradaki V'min içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan. Bir, 2, 3, 4 tane zincir. Şuradaki ikili trabzanlarımın üzerine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki V'min içine 3 tane ikili trabzan. Arada 3 zincir.
Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle bir gösteriyorum. Görüntümüz şu olacak. Aralarında 4 zincir, 2 tane ikili trabzan, 4 zincir, V'mizin içine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bütün sıra boyunca devam edelim. Şurada tekrardan görüşelim. İkinci sıramızın sonuna geliyoruz. Buraya da 3 tane ikili trabzan, dört tane zincirle en baştaki trabzanıma tutturup kaydırarak çıkartıyorum. 1, 2, 3 tane zincirle yukarı ve 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bu sıradan sonra artık buradaki bu kabartma görüntüsünü vermeye başlayacağız ve aralarda yine arttırmalarımızı yapacağız. Şimdi arada 3 tane zincir olacak. Doladım. Bakın buradaki 3 tane olan ikili trabzanımın şu şekilde üstünden değil şöyle arkadan dolanıp bacağından bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde yanındakinden de ve üçüncüsünden de. Hemen içine bir tane normal ikili trabzanımı yaptım. 2 tane zincir arada, yine içine bir tane normal ikili trabzanımı yaptım. Boşluğuma. Bu 3 taneyi yine şöyle bacağının arkasından girip dolayarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, 3 tane zincir. Aradaki 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine bu gruba geldim. Şu şekilde 1, 2, 3. Araya bir tane ikili trabzan normal, 2 zincir, yine aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Yeniden bir, iki, 3 zincir, aradaki 2 tane ikili trabzan. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Buradaki 3 ikili trabzanımı bu arka bacaklarından giriş yaparak toplayacağız. İkili trabzan yapacağız. Araya bir tane normal ikili trabzan, 2 zincir, yeniden aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Bakın burası 1, 2, 3, 4 oldu. 1, 2, 3, 4. Arada yine 3 zincirle ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Sıra başında tekrardan görüşeceğiz. Sıramın başına geldim. Bir üst tura çıkıyorum. Şuradaki hemen başlangıçtaki trabzanımdan kaydırdım. Yeniden 1, 2, 3. Bu birincisi. Hemen yanına bir tane daha. 2 tane ikili trabzanım oldu. 1, 2 tane zincir. Bundan sonra aralarında 2 tane zinciri koyacağım. Burada belirli bir sayıyı elde edene kadar. 2 zincirle yukarı çıktım. Şimdi bakın burada geçen sıra içine bir tane yapmıştık biliyorsunuz.
normal trabzan. Onunla beraber 4 tane trabzanım var. Şimdi yeniden aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 tane yaptıktan sonra içine yaptığım ikili trabzanımı da aynı şekilde bacağın arkasından giriş yaparak tamamladım ve içine yeniden bir tane normal ikili trabzan yaptım. Burası 1 2 3 4 tane kabartmalı, bir tane normal ikili trabzan oldu. Büyütmeye devam ediyorum. 2 tane ikili trabzan, boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Devam ediyorum. 3 tane biliyorsunuz kabartmalı vardı. Bir tane normal vardı. Onu da aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Şu anda 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanım oldu. İki tanesi bakın burada. İçindekiler normal. 1 2 3 4 5 4 tanesi kabartmalı ikili trabzan, bir tanesi normal. 4 tanesi kabartmalı, biri normal. Arttırmaya da devam etmiş oluyorum böylece. 1 2 tane ikili trabzan, aradaki 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir kere daha gösteriyorum. 2 tane, 1 2 3 geçen sıra içinde yaptığım trabzanım. Şimdi hemen içine bir tane daha yaptım. 2 zincir, içine bir tane daha yaptım. İkili trabzan ve devam ediyorum. Bu şekilde çalışmaya. Her sıra birer tane ekleyerek bluzumu da büyütmüş olacağım. Bu şekilde buradaki çalışmalarımızı yapıyoruz. İçine bir tane normal ikili trabzan, 2 zincir, içine bir tane daha normal ikili trabzan ve kabartmalı ikili trabzanlarımı yapmaya devam ederek büyütüyorum. Sıramın başına geldim. 2 zincirle başlangıca tutturdum. Bir üst tura çıkıyor. İki tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir. Bakın artık burada 1 2 3 4 tane kabartmalı, bir tane de geçen sıra içine yaptığım ikili trabzan var normal. Şimdi bunların hepsini kabartmalı yapacağım. İçine bir tane yeniden arttırma ikili trabzanı yapacağım. 2 3 4 5 tane yaptım. İçine bir tane daha yaptım. 2 zincir. Yine içine bir tane daha yaptım. Ve kabartmalı ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Ve 2 tane ikili trabzan. Bakın şimdi bu şekilde şu anda 1 2 3 4 5 tane kabartmalı, bir tane de içinde olan ikili trabzanım var. Şurada bu şekilde bakın, bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane var. Bu şekilde 9 olana kadar devam edelim. Yani burada 1 2 3 4 5, burada 8, içindekiyle 9 olana kadar devam edelim. Aynı şekilde yapmaya. 2 tane ikili trabzan, aralarında 2 zincir. Buradaki kabartmalılarımız, içine bir tane arttırıyoruz. 2 zincir, bir tane daha arttırıyoruz. Kabartmalı devam ediyoruz. Bu şekilde size anlattığım gibi 9 tane olana kadar yapalım. 9'uncu da
yeniden görüşelim. Ben şimdi devam ediyorum. Bakın şu anda 2, 4, 6, 8. çalışmayı tamamladım. Şimdi 9'u yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Altı, 7, 8, 9'uncuyu da içine yaptım. B'min 2 zincir, hemen içine bir tane daha ve devam ediyorum. Bu 9. sırayı tamamladığımızda tekrardan görüşelim. Onuncu sırayı yaptığımızda minik bir değişiklik olacak. Sonrasında da yeni çalışmalara başlatacağız. Şu anda 2, 4, 6, 8 ve 9'uncu da içinde oldu. Bunu tamamlıyorum. Burada görüşelim. 2, 4, 6, 8, 9 tane oldu. Bir tanesi içinde, 9 tane kabartmalı ikili trabzanım oldu. Şimdi yeni sıramıza başlıyoruz. Yine aynı şeyleri yapacağım. Fakat buradaki aradaki 2 zinciri artık kullanmıyorum. 2 zincir. Bu arada 2 tane zincirim var gene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuyu yaptım. 10'uncuyu yapıyorum. Bir tane daha içine yapıyorum ama arada zincir çekmiyorum. Ve devam ediyor. Bu sıram da bu şekilde olacak. İçine yaptığım ikili trabzanlarımın arasına 2 tane zincir yapmayacağım. İki zincir, aradaki 2 tane ikili trabzan. Şöyle göstereyim. Bakın bu arada 2 tane ikili trabzan yapıyordum. O şekilde geçiyordum. Şimdi zincir çekmeden yine araya 2 tane normal ikili trabzan yaptım. Burası şimdi 10 tane, burası da 10 tane oldu. Bu şekilde tamamlayalım. Burada tekrardan görüşelim. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10 tane burada ikili trabzanım var. Ortadaki 2 tanesini zincirsiz geçiş yaparak tamamladım. Şimdi yeni bir tura başlıyoruz. Burada birazcık değişiklik yapacağız. Burayı şimdi kapatıyorum. Ve şu 2 tane ikili trabzanımın içinden geçirip tekrardan kaydırdım. Şu ortaya geldim. 1, 2, 3, bir tane daha zincirle dönüş için 4 zincir atıyorum. Bir tanesi dönüş için ve şu 2 grubun arasındaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir ve buradaki bu grubumuzu artık küçültmeye başlıyoruz.
Küçültmeyi nasıl yapacağız? Yanlardan birer tane eksilteceğiz. Yani buradan değil, buradan başlayacağım. Bir tane zincir çektim ve bunu atlıyorum. Diğerinden ikili trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum yine. Zincirsiz geçiş yaptığım normal trabzanlarım. Onları da böyle kabartmalı şekilde yapıyorum. Devam ediyorum. Her gruptan başta ve sonda birer tane eksilteceğim. Bunu bıraktım. Bir tane zincir doladım. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir doladım. İki tane ikili trabzanımın tam ortasına bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir boşluğa bir tane ikili trabzan. Şöyle görünüyor şimdi. Bir zincirimi çektim. Baştakini atladım. Diğerinden devam ediyorum. Bunu atladım. Devam ediyorum. Burada eksiltmeye başladım. Burada da yeni başlangıçlar yapıyorum. Ortadaki iki tane düz yaptığım trabzanımı da arkadan dolayarak kabartmalı yaptım. Devam ediyorum. Bir tane sondakini bıraktım. Bir tane zincir boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir zincir, iki tane ikili trabzanımın ortasında bir tane ikili trabzan, bir zincir, diğer boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir zincir atladım ve diğerinden devam ediyorum. Burada 1, 2, 3, 4 tane boşluğum oldu. 3 tane ikili trabzan, 1, 2, 3, 4 tane de boşluğum oldu. Bunu da bu şekilde tamamlıyorum. Başta ve sonlarda birer tane eksiltiyorum. Aralarına bir zincirle önce bu boşluğa bir ikili trabzan, bir zincirle iki tane ikili trabzanımın arasına bir zincirle diğer boşluğa bir tane zincirle baştakini atlayıp diğerinden devam ediyorum. Sondakini de bırakıp bir tane zincirle boşluğa ikili trabzan yaparak bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Diğer sırada görüşelim. Şuraya geldiğimizde. Sıranın başına geldim. Bir tane atlıyorum. Bir zincir çektim. Şuradaki boşluğa bir tane zincir. Zaten tam ortasından başlamıştım biliyorsunuz. Ortasına boşluğa gelerek yapmıştım buradaki trabzanımı. Bir zincirle buraya bağlantı yapıyorum. Burada da 1, 2, 3, 4 tane boşluğum oldu. Bir üst sıra başlıyor. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. 2 tane dönüş için doladım. Aynı boşluğa bir tane daha trabzan yaparak burada bir V oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir.
Bunları atlıyorum, buradaki grubu, ve bunu da atlıyorum bir tanesini. Artık birer böyle eksiltmeye başladım biliyorsunuz. Bunu da atlıyorum ve yanındakinden yapmaya devam ediyorum. Şöyle görünüyor şimdi. Bir tane daha göstereceğim. Bütün aradaki ikili trabzanlarımı bu kabartmalı trabzan yapıyorum. Ve sondakini bırakıyorum. Başta ve sonda bir tane bıraktım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın 2 tane ikili trabzanımın tam ortasına bir tane trabzan yapmıştım. Onun ortasına bir tane V yapıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2, 3 zincir. Baştakini atladım. Hemen yanındakinden devam ediyor. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Şöyle gösteriyorum. Bir tanesini atlıyorum. 3 zincirle tam ortasına yaptığım ikili trabzanımın orta noktasına bir tane aralarındaki zincirle V yapıyorum. 3 tane zincirle buradaki trabzanımı atlayıp eksilterek devam ediyorum. Buradakini yine atlıyorum. Yapmıyorum. 3 zincirle tam bu ortadaki ikili trabzanıma bir tane V yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Şurada tekrardan görüşelim. Şu anda böyle görünüyor. Sıra başına geldim. 3 zincirimi çektim. Şuradaki başlangıca kaydırdım ve boşluğa giriş yaptım. 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıktım. Aynı boşluğa bununla beraber 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tekrardan bir tane eksiltiyorum. Baştakini geçiyorum. İkincisinden çalışmaya devam ediyor. Sonuncusunu bırakıyorum. 1, 2, 3 zincir. B'imizin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Atlıyorum. İkincisinden devam ediyor. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle göstereyim. Görüntümüz bu. 3 ile V'mizin içine geliyoruz. Başlarda ve sonlarda birer tane eksiltiyorum gene. İçine 5 tane, 3 tane zincirle bir tane atlıyorum. Aynı işleri yapmaya devam ediyorum. Burada da bir tane bırakıyorum. 3 tane zincirle V'nin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Başta görüşelim.
Sıra başına geldim. 3 tane zincirimi çektim. En baştaki trabzanıma kaydırarak tutturdum. Şimdi 1, 2, 3, bir tane dönüş için 4 tane zincir çektim ve bu bir yanındakine, bir zincir yanındakine, aynı işleri yapıyoruz. Sadece aralarına bir tane zincir koyuyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 tane gene ikili trabzanımı yaptım. Aralarına bir zincir. Yine 1, 2, 3 zincirle başta ve sondakileri atlayarak ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Sondakini bıraktım. 1, 2, 3, 5 tane trabzanımın üstüne aralarında bir zincirle yine 5 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5. Aralarında bir tane zincir var. 1, 2, 3. Yine burada da başta ve sondakini çıkartarak trabzanlarımı, kabartmalı trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu sıramda bu şekilde olacak. Bunlar artık, bu yapraklarım küçülüyor. Burada yeni bir model çalışması yapıyorum. Aralarında bir tane zincir var. 5 trabzanımı yapıyorum. 3'er zincirle geçiş sağlıyorum. Sıra başında tekrardan görüşelim. Sıra başına geldim. 3 zincirimi çektim. Baştaki trabzanıma şöyle kaydırarak tutturdum. Şimdi aralarına 2 zincir yaparak buradaki 5 tane trabzanımı devam ettireceğim. 1, 2, 3. 2 de dönüş için 1, 2 tane zincir, trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bir, iki, 3 tane zincirimi çektim. Yine baştan ve sondan birer tanesini eksilterek bu çalışmalarımı da yapmaya devam ediyorum. Bir tane burada bıraktım. 1, 2, 3 trabzanlarımı aralarında 2 tane zincirle yapıyorum. Bir, iki, üç. Başta ve sonda birer tane bırakarak çalışmaya devam ediyorum. Şu anda böyle görünüyor. Buralardan birer tane eksiltiyorum. Aralarına 2 tane zincir yaparak 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sıramı da böyle yapalım. Başta tekrardan görüşelim. Sıra başına geldim. 3 tane zincirimi çektim. En baştaki trabzanıma kaydırarak tutturdum. Şimdi bu sırada buradaki 5 tane trabzanımın üzerine ikişer tane trabzan yapacağım. Her birinin üzerine aralarında 2 zincirle
trabzanlar yapacağım. 3 taneyle yukarı çıktım. Aynı boşluğa bir tane daha. 2 tane zincir. İki tane zincir. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Burada da 3 taneydi biliyorsunuz aradaki zincirim. Şimdi 2'ye düşürdüm. Atlıyorum gene. Burada gene küçültmelerimi yapmaya devam ediyorum. Şunu da yaptım. Buradaki kaldı. Şöyle görünüyor şu anda. 1 2 tane ara. Buradaki 5 trabzanımın üzerine ikişer tane trabzan yapıyorum ikili. Aralarında 2 zincir var. Bu sıramızda bu şekilde olacak. Aralarında 2 tane zincir. Her bir trabzanın üzerine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Artık buradaki geçişim 2 tane zincirle. Bunları gene atlıyorum. Burada bir küçültme yapıyorum. 2 zincirle trabzanlarımın üzerine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Tamamlıyorum ben şimdi. Şurada tekrardan görüşelim. Sıra başına geldim. 2 tane zincir başa kaydırarak tutturdum. Şimdi burada bunları yine küçültmeye devam ediyorum. Şuradaki grubuma 5 tane olan grubuma ilkine 3, ikincisine 3, ortadakine 2, 3 ve 3 şeklinde dağılım yaparak trabzanlarımı yapacağım. 1, 2, 3. Hemen aynı göze bir tane daha ikili trabzan, yanındakine 3 tane ikili trabzan. 1, 2, baştakine 2, yanındakine 1, 3. 2 tane ikili trabzan. Bunu normal 2 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1, 2, 1, aynı boşluğa bir tane daha 2, yanındakine 1, 2 tane, 1, aynı boşluğa bir tane daha, yanındakine bir tane daha. 3, 3, 2, 3, 3. Ortadakine normal 2 tane ikili trabzan. Baştaki ve sondaki 2 taneyi de 3'er tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir. Baştakini atlıyorum. Yine aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum bu bölümde. Burada birer birer başta ve sonda küçültmeye devam ediyoruz. Bir kere daha gösteriyorum. Bakın burada 3, 6 tane kaldı. Baş ve sondakilerini bıraktım. 2 zincir. Baştakine 1, aynı göze bir tane daha 2, yanındakine bir tane daha 3 tane, araya 2 zincir, başa 2 tane,
yanındakine bir tane, iki tane zincir, ortadakine iki tane, bir iki zincir, baştakine iki tane, yanındakine bir tane, burayı 3'e çıkardım, 2 zincir, baştakine iki tane, yanındakine bir tane, 3'e çıkardım, 2 zincirle burayı küçültmeye devam ediyorum. Şöyle bir göstereyim. Şu anda da böyle görünüyor. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şu başta görüşelim. Sıranın başına geldim. Burada da gene iki tane zincirimle bağlantımı yaptım. Bu sırada da aynı buradaki işlemleri yapacağım. 3 tane buraya, 3 tane buraya ikili trabzan, ortadakine 2 tane, buradakine 3 tane, buradakine 3 tane. Bunu da küçültmeye devam edeceğim. Ortada 4 tane kalacak. Bu sırada aynı işlemleri yapıyorum. 2 tane zincir, buradakine 2 tane, baştaki 2 tanesine ve sondaki 2 tanesine 3'er tane yapıyorum. İkili trabzan, ortadakine 2 tane. 2 sıra bu şekilde yapmış olacağız. Bir tanesini atlıyorum. Diğerinden devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Böyle görünüyor şu anda. Buraya geldiğimizde tekrardan görüşelim. Sıra başına geldim. Bağlantımı yapıyorum. Bir üst sıra çıkacağım. Burada da aynı çalışmayı yapıyorum. Aralarda 3 tane zincir çekiyorum sadece. Bir, iki, üç. Ortadakine 2 tane yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bunun arası gene 2. Şimdi şu ikisini boş bırakıyorum ve 2 tanesini yaparak burayı artık bakın yaprağım tamamen belli oldu. Kapatmış olduk böylece yaprağı. Bu sıramızı ne yapıyoruz? Aynı işlemleri devam ettiriyoruz. Grupların arasına 3 zincir çekiyorum. Burasıyla burası bağlantısı 2 zincir gene yapraklar arası. Buralarda da 3 zincir çekerek bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Başta tekrardan görüşelim. Sıra başına geldim yeniden. Burada
kabartmalı trabzanımı yaptım ve bağlantımı yapıp bir üst tura çıkıyoruz. Bu sırada da yine buradaki çalışmamızın aynısını yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 2 tane, 3 zincir, 3 tane, 3 zincir, 3 tane. Artık bunu buradaki yaprağı kapatıyorum ve tam ortasına bir tane ikili trabzan yaparak burada bütün sıramı tamamlayacağım. Burada tam ortasına bir tane ikili trabzan yapıyorum ve artık burası bakın kapandı. Yine devam ediyor. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Buradaki iki tane olan trabzanımın arasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer bölümlerimiz aynı. Buraya geldiğimde tam arasına bir tane ikili trabzan yaparak bu bölümü tamamlayalım. Burada tekrardan görüşelim. Sıramın sonuna geldim. Tam ortasına bir tane. Artık burayı kapattık. Bağlantımı yapıyorum. Şimdi artık burada bu iki tane üçü kapatıyorum. Buna devam ediyorum gene 3 olarak. Burada yeni bir açılım başlatacağım. Buna da devam ediyorum. Burayı da kapattık. Burayı da zincirle geçiş sağlayacağız. 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Bekletiyorum. Bekletiyorum. 3 tane var. Beraber alıyorum. Burayı kapattım. 1, 2, 3 zincir. Buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Buradaki 2 olan trabzanıma buraya 2, araya 2 zincir, buraya da 2 trabzan yapacağım. 1, aynı boşluğa bir tane daha. 1, 2 tane zincir. Diğerine de 2 tane trabzan. 1, 2, 3. Yanındakine 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. Bu baştakinde yine aynı burada yaptığım gibi toparlıyorum. Şöyle görünüyor. Bu ikisini kapattım. Şimdi bir kere daha göstereceğim zaten. Burada burayı kapattım. Burayı 5 tane zincirle bu tarafa geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu yeniden toparlıyorum.
1, 2, 3. Diğer yanındakine 3 tane ikili trabzanımı yine yapıyor. Ortadaki 2 tane olan trabzanımı başa 2, arasında 2 zincir, diğerine de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bunu normal 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. İki yanındaki 3'ü normal yapıyorum. Ortadaki 2 tane ikili trabzanı 2 tane bir tanesine, 2 tane bir tanesine, aralarına 2 zincirle tamamlıyorum. Şimdi buradaki sonuncusunu da kapatıyorum. Bekletiyorum. Beklettim. Beklettim. Topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle burayı geçiyorum. Bunu da kapatıyorum. Üç zincir. Buna 3 tane ikili trabzan, ortadaki 2 tanesinin ilkine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, diğerine de 2 tane ikili trabzan. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Zaten artık yavaş yavaş beden kol ayrımına geliyorum. Bunu kapatıyorum. Bekletiyorum. Bekletiyorum. İkisinin arasına geçişe 5 tane zincirle bunu da kapatıyorum. Şöyle de göstereyim. Başta ve sondakilerini kapatıyorum. 5 zincirle diğer gruba geçip onu da kapatıyorum. Bu şekilde buradakini normal 3 tane yapıyorum. Bu 2 tanesini de birine 2, birine 2, araya 2 zincirle trabzanımı yapıyorum. İkili trabzanımı. Sıra başına kadar bu şekilde gelelim. Sıra başında tekrardan görüşelim. Sıramın başına geldim. 5 tane zincirle bu bölümü atlıyorum ve ilk yaptığım trabzanın tam ortasından giriş yaptım. Burayı kapattım. Şimdi burası artık kapandı. Aynı burası gibi kapandı. Burada şuraya geçmem gerekiyor. Şuradaki 3 trabzanın olduğu yere. O yüzden şöyle zincirlerin üzerinden kaydırarak oraya geçiyorum. Burayla birleştirdim ve şurada kaydırma yaparak üçlü olan trabzanımın birincisinin tepesine geldim. Yukarı çıktım ve devam ediyorum. 3 tane ikili trabzanımı burada yaptım. Artık başlangıç yerim burası oldu. Bu bölüme geldim. Şimdi buradaki 2 tane ikili trabzanımı 3'e çıkartacağım. Baştakine 2, sonrakine 1 yapacağım önce. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. 1, 2, buraya
yanındakine 1. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bu orta boşlukta da yeni bir yer başlatıyorum. Artık burada bakın buradakilerini kapatıyorum. Buralarda yeni yerler açıyorum. Bu şekilde devam edecek. Ama ben gövde kısmında, yani beden kısmımın robadan sonraki kısmında burayla devam etmeyeceğim. Buradaki işlemlerimi kolda devam ettireceğim ama. Bedende bunları yapmaya devam etmeyeceğim. Daha kapalı olsun istiyorum. Yani çok ajurlu olsun istemiyorum. Robadan sonraki kısmı. 3 tane yaptım. 2 zincirle tam ortadaki bölüme bir tane daha, 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2. Şimdi baştakine 1, baştakine 1, sondakine 2 yaparak burayı da 3'e çıkarttım. 3 ile başladım. Bağlantımdan sonra buraya geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincirle buradaki alttaki 2 tane ikili trabzanımı 3'e çıkardım. 2 zincirle tam ortaya 2 tane ikili trabzan, 2 zincirle buradaki ikili trabzanımı da 3'e çıkardım. Şimdi yeniden devam ediyorum. Yanındakine de yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Artık burayı kapattım. 1 2 3 4 5 ile tam bu boşluğa bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 ile 2 tane burada kapanmıştı biliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Şu kapanan yaprağın arasındaki bölüme bir tane sık iğne yaptım. Bakın geçen sıradaki hali şu. Tam bunların arasına bir tane sık iğne yaptım. Yine 5 tane zincirle buradaki kapananını da geçiyorum ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3, baştakine 2, diğerine 1, buraya 3'e çıkardım. 2 tane zincir, tam ortasına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 tane, baştakine 1, dışarıdakine 2 tane yaparak burayı da 3'e çıkardım. 1 2 3, buraya 1 2 3 tane ikili trabzan. Bakın kapattığım bölümler 1 2 3 4 5, tam bu ortasına kapattığım bölümü geçiyorum. Tam ortasına bir tane sık iğne, 1 2 3 4 5, bunu da geçiyorum. Bu bölüme de 3 tane ikili trabzan. Bu sıramı da bu şekilde kapatıyorum. Bakın şu anda böyle görünüyor. Başlangıcımdan itibaren buraya kaydırdım geldim. Burada ilk göze 3 tane zincirle ilk gözüme alttaki ikili trabzanlarımın üzerine 3 tane, 2 zincirle boşluğa 2 tane, 2 zincirle diğer alttaki ikili trabzanlarıma 3 tane, yine 3 zincirle buradaki üçlü trabzanımı yaptım. 3 tane trabzanımı yaptım. 5 zincirle buradaki kapattığım yerin tam ortasına sık iğne, 5 zincirle gene buraya 3 tane ikili trabzan yaparak modelime devam ediyorum. Artık bakın kapananlar, yeni açılanlarla devam edeceğiz. Süre tamamlıyorum. Başlangıçta tekrardan görüşelim. Siz de şöyle bir fotoğrafını çekmek istersiniz belki. Bu şekilde göstereyim. Sıranın başına geldim. Bakın burada da 5 zincirle atlıyorum. Şuraya bir daha göstereyim. 5 zincirle tam ortaya sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4
5 ile de buranın başlangıcına tutturdum. Şu an böyle görünüyor. Şimdi artık bunları kapatıyoruz. Bakın buralarda yeni bir açılım yaptık. Buralarda bu çalışmaları başlatacağız. Bunu da gibi kapatıyorum şimdi. 1, 2, 3. Yanındakine kapat. 1, 2, 3 ile buraya geldim. Buradaki 3 tane. Yine 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 tane zincirle şu aradaki bakın 2 tane olanı gene 2'ye ayıracağım. İki zincir araya. 1, 2. İki zincirle buradaki bölüme 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bunu da kapatıyorum bakın. 1, 2, 3 ile yana geçtim. Buradaki grubu da kapattım. 1, 2. Şimdi şurada bakın. Buraya da kapatacağım için burayı 5 değil dar sıtmayacak şekilde zincir çekeyim. Ben 7 tane çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eğer dar sıtırsa hatta 8 çekeyim. Orada elinizin sıkılığına göre, zincirinizin durumuna göre ayarlayın. Şimdi buraya da kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Burada şöyle çok dar sıtmasın. Çok da bol olmasın. Bu sık iğneye tutturduğum yeri kapatmış oldum. Ve hem burayı hem burayı da bakın kapattık. Yani burada yaptıklarımızı artık burada da yapıyoruz. Devamlı bu açılım olacak ama bu açılımı ben kolda devam ettirmeyi düşünüyorum. Beden için devam ettirmeyi düşünmüyorum. 3 zincirle buradaki 3 tane ikili trabzanımın üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirle buradaki 2 tane ikili trabzanıma bir tanesine 2 araya 2 zincir, diğerine de 2 tane yaparak burada da yeni bir başlangıç yapıyorum. 2 zincirle buradaki 3 tane ikili trabzanıma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, 3 ile geçtim ve bunu da kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8. Şimdi şöyle bir göstereyim. Tekrar 3 tane zincirle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincirle şu ortadaki 2 tane olan trabzanıma bir tanesini 2 araya 2 zincir, diğerini de 2 trabzan yapıyorum. Şöyle görünüyor bakın. Şu aradaki zincirimizi de belirledik. 8 tane yaptım ben. Siz de 7, 8 elinizin durumuna göre zincirinizi çekip buradaki kapatma zincirini de o şekilde ayarlayın. Yeniden şurada görüşelim. 1, 2, 3, 4, 7, 8 tane zincirimi çektim. Şu hemen tam ortaya bağlantı yaptım. Şimdi bakın burası kapandı. Geçen sırada ne yapmıştık? İlerleterek buraya gelmiştik. Buradan itibaren
yeniden başlamıştım. Yani artık hep açıla gidecek ama ben artık aynı zamanda burada beden ve kolu ayırmak istiyorum. Şimdi onun ayrımını beraber sizle bu yeni oluşturduğumuz şuradaki modeli arka ile önü eşitliyorum. Bakın önce. Birle bu burası 1, burası 2. Şu şekilde ayarladım. Burada bedeni nereden ayırmak istiyorum? Bakın. Şuradaki bölümlerden ayırmak istiyorum. Yani 1 ve 2 tanesini burada kola vereceğim ve buna devam edeceğim yine. Şöyle şu tam ortasının ikisinin burada 8 yapmıştık ya, buraya geçişi 4 ayırdım. Aynı şekilde burada da yani çok önemli değil tabi sayıda. Tam ortasından 2'ye böldüm yani. Kaç zincir yapmışsanız ortasından bölün. Şöyle bir ayrım oldu. Burası da bedenim olacak. Şimdi ben devam ediyorum. Buradaki ayrımımı yaptım. Önce öreceğim. Başlangıç yerimi en son bedenden ayıracağım. Önce örerek devam edeceğim. Şimdi burada nerede kaldık? Burada 8 tane yapıyorum. Burayla bağlantımı sağladım. Şimdi yeniden aynı şeyi yapıyorum. Ve buraya geçiş yaptım. Şimdi buraya 1, 2, 3 aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım buraya. Bakın burada ne yapmıştım? 2 tanesini ayırmıştım. Görüyorsunuz. Şimdi bu 2 tanesinin üzerine 3'e çıkartıyorum. Bakın artık altta belli oluyor. Bu 2 tanesini 3'e çıkartacağım. Aralarına 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 tane zincir çektim. Baştakini 2, yanındakine 1, 2 tane zincir tam ortasına. Devamlı yeni açılımlar yapıp diğerlerini kapatıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2. Buradakinin başındakine 1, yanındakine 2 tane. Burayı 3'e çıkardım. 1, 2. Buna 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi devam ediyorum. Burada ben biliyorsunuz bir ayrım yapacağım. Burada ne yapıyordum? Burayı kapattım. Burayı kapattım. Daha önce ne yapmıştım burada? Bir alt sırada, 2 alt sırada burayı 1, 2, 3, 4, 5 zincirle tam bunun ortasına sık iğne yapmıştım. Yine yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle ne yapıyorum? Bunu atlıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Devamını tekrar edeceğiz bundan sonra. Eğer bedende de bunu devam ettirecekseniz devamlı bu bölümü devam ettirip açıp kapatacaksınız. 1, 2 tane. Bu 2 tanesini ne yapıyorum? Bakın 3'e çıkarıyorum. Baştakine 2.
buradakine 1, 2 tane zincir, ortadakine 2 tane, 1, 2, baştakine 1, sondakine 2 tane. Bakın burası ilk başladığım yer de, en sonunda bedenden ayıracağım. Bedenle kolu ayıracağım. Şimdi önce örüyorum. Buraya geldiğimde ayıracağım. İlk ayrımı yapacağım. Devam edeceğim. Sonra burada ayıracağım. 1, 2. Burada 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyorduk? Tam ikisinin ortasına bir tane sık iğne. Bakın daha bir öncekinde de yapmıştık aynısını. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da atladım. Buraya 3 tane. Bakın böyle görünüyor. Burada şunlar kapanıyor, yeniden açılıyor. Kapanıyor, yeniden açılıyor. Böyle bir model. Bir, iki. Burayı 3 yapıyorum. Ve baştakine 2. Yanındakine 1. 1, 2. Ortaya 2 tane. Bir, iki. Burayı 3'e çıkartıyorum. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Geçen sıra kapattığım tam ortasına sık iğne. Bunu da geçtim. Bir, iki. Burayı 3'e çıkartıyorum. Tam ortasına 2 tane. Bu 2'yi de 3'e çıkartıyorum. Buradaki 3'ü yapıyorum. Şu anda ayrım noktasındayım. Bakın şöyle döndürdüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Normalde buraya sık iğne yapmam gerekirdi. Şimdi burada diğerine yapıyorum. 5 tane zincirimi çektim. Şimdi göstereceğim. Beş tane zincirle sık iğne, 5 tane zincirle buradakini atlıyordum. Şimdi bakın ne yaptım? Bu bölümü koluma ayırdım. Buradan bağlantımı 5 tane ile diğer yere bağlantı yaptım. Şuradan açayım, gene bir göstereyim. Açıkta görün. Eğer devam etseydim, şöyle açıyorum. Çıkartıyorum. Devam etseydim ne yapacaktım? Buraya yapacaktım. Devam edecektin. Ama şimdi burayı ikisini birleştirdiğim için ne yapıyorum? 5 zincirle arka bedendeki yere birleştiriyorum.
Artık burası kol olarak devam edecek sonradan. Yani bu araya bir zincir çekmiş olmadım. Zaten yaptığım işlemin aynısını arka bedende tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 ile bu bölümü atladım. Buradaki 3'e geldim. Buraya 3 tane yapıyorum. Aynı yere 2 tane. 1, 2. Boşluğa 2 tane. 2 zincirle burayı 3'e çıkartıyorum. Şimdi kol ayrımında tekrardan görüşelim. Aynı şeyleri yapacağız çünkü. Şimdi şuradaki kol ayrımında görüşelim. Önce bu 3'ü yapıyorum. 5 zincirle sık iğnemi yapıyorum. 5 zincirle buraya geçiyorum. Şurada tekrardan görüşelim. Bağlantı noktama geldim. Ayırma noktama. Şuraya bir bağlantı yapıyorum. 5 ile 1, 2, 3, 4, 5 ve karşısındaki yerle de bir bağlantı yaparak. Şimdi burada bitireceğim ben bunu. Burayı bağlıyorum. Ben bu roba kısmından sonra ikili trabzanlarla devam etmek istiyorum. Bunu böyle bakarak bu sırayı, ilk sırayı o şekilde kurup bedeninize bir kere giyin. Eğer dar sıtma varsa yine bu zincir aralarını biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Ben başlıyorum şimdi. Şimdi bu zincir boşluklarına ben şimdi bakıyorum. 3 tane yaptım. Bakın. Şimdi buradaki yere de 2 tane yapacağım. 3 tane ikili trabzanım var ya. Buraya 2 tane yapıyorum. Buradaki boşluğuma bir tane yaptım. Buraya 2 tane yapıyorum. 3 tane olan ikili trabzan bölümüne. Şu ortaya bir tane yaptım. Buraya da bir tane yaptım. Bu ikili olan yere. Boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Buraya da 2 tane yaptım. Şöyle ilerlerken bakın bir dar sıtma oluyor mu? Mesela burada bir dar sıtma hissettim ben. Şimdi burayı söktüm. Bu ortaya bir tane. Buraya 2 tanesini yapıyorum. Ortaya bir tane. Buradaki 3 tanesini yapıyorum. İlk sırada bir denge kuralım. Önce birazcık böyle içeri doğru gider gibi olacak ama ilerledikçe o düzelecek. Merak etmeyin. Buraya 3 tane yaptım. 5 zincirli bölüme. Sık iğnemin üstüne bir tane yaptım. Diğer boşluğa 3 tane yaptım. Boşluğa bir tane. Buna 2 tane. Yani bunu kontrol ederek bu sırayı tamamlayacaksın. Boşluklara. Şöyle yine kontrol ediyorum. Şimdi bir süre gideyim. Nasıl göründüğünü göstereyim size. Ona göre devam. Kolun bedenden ayrıldığı yer. Buraya da gene 3 tane yapacağım.
İsterseniz 5 tane de yapabilirsiniz. Zaten ilk sıra mutlaka bir bu trabzanları yapıp bir bedeninize deneyin. Şuradaki geçişleri 3 tane trabzanla yaptım. Şu an bakın böyle görünüyor. Çok fazla sıkışık da değil, ayrık da değil. Düzgün oldu. Buradaki yaptığınız sayıları dikkate alarak aynı şekilde arka tarafta da o sayılarda yapmaya çalışalım. Şimdi ben arkaya devam ediyorum. Başlangıçta tekrardan görüşelim. Birleştirme başlangıca geliyorum. Buraya 3 tane yapıyorum. Buraya da 3 tane yapmıştım geçişte. Şimdi burada şöyle bir tane daha yaptım buraya başlangıca ve döne döne devam edeceğim. Burada şöyle yapayım, bakın bir saniye. Şöyle doladım. Bu başlangıç yerim benim. Tam buraya bir tane tekli trabzan yaptım ve artık bundan sonra döne döne gideceğim. Şu işaretleyicim de burada kalsın. Turlarımın belli olur. Artık böyle bütün trabzanlarımın üzerine yaparak devam edeceğim. Bedenin etek ucunda görüşelim. Sonra da beraber kola başlayacağız. Size burada yine birkaç sıra nasıl devam ediyorum bu modeli yapmaya göstereceğim. Beden kısmını büyütmeye devam ediyorum. Şimdi buradan itibaren lastik yapacağım. Şuraya geldim. Şimdi buradan itibaren lastik çalışmasına geçiyorum. Bir bu şekilde alıyorum. Alttan dolayarak, bir de arka taraftan dolayarak, bir buradan, bir bu taraftan. Hep döne döne yaptığımız için devamlı aynı işlemi yapacağız. Bir üstten, bir alttan. Bundan sonra üstte gördüğümü üstte, arka tarafta gördüğümü arkadan alarak lastiğimi yapacağım. Ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Şimdi ben bedenimi uzatayım. Bu lastik kısmını da göstermek istedim size. Bu şekilde sanıyorum şöyle bir 3 parmak kadar yaparım. Sonrasında beraber kola başlayacağız. Bedenim bu şekilde oldu. Şöyle lastik yaptım. Kolunun birini bitirdim. Şimdi kolu ajur devam ettim. Yani şurada başladığım bölüme kolda devam ettim. Kolda biliyorsunuz 1-2 tane ayırmıştık kola. Tam bu birleşme noktasında bir tane daha buradaki modeli ekledim. Yani kısmı 3'e çıkardım. 1, 2, 3. Onu anlatacağım şimdi size, nasıl eklediğimi, nasıl devam ettiğimi. Kolda nerede kaldığımızı önce tespit edeceğiz. Şimdi bakın burada 2 tane kapatmışım. Bir tane 3 var. Buraya bir 3 yapacağım. Bunun ortasına 2 tane yapacağım. Burayı 3'e çıkartacağım. Burayı da 3'e çıkartacağım. O yüzden ben buraya onu yerleştiriyorum şimdi. Bu kısmı onu nasıl yerleştiriyorum onu? Alanım dar. Ama aynı yere önce 3 yapacağım.
Aynı kısma 3. Şimdi şuraya bakın bakalım ne yapmışım. Bunu kapatmışım. Bunu saymıyorum. 3. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Bunu kapatmıştım zaten. 2 tane. 1 2 3 bir tane daha. Bakın. Şimdi ben buraya geldiğimde burayı 3 yapacağım. Bunu da 3 yapacağım ya şu kısmı. O yüzden buradaki 3'ü yapıyorum şu anda. Yani buraya bu 2'yi 3'e çıkartacaktım. Ben şimdi çıkarmışım gibi düşünüyorum. Araya. Şimdi burada araya ne koymam gerekiyor? 2 tane koymam gerekiyor. Araya o 2'yi koyuyorum. Yeniden zincir. Yeniden 3 yapıyorum. Hemen yanına. Aynı boşluğa yapıyorum. Sonra bir tane daha 3 yapıyorum. 2 zincir. Hemen buraya. Bakın buraya bir tane daha şimdi yaprak ekledim. Nerede ekledim? Hangi sırada ekledim? Kaldığım yani devam edeceğim sırada ekledim. Ben burada şimdi burayı 3 yapacağım. Burayı 3 yapacağım. Araya 2 tane koyacağım. 3 yapacağım. 3 yapacağım. O yüzden buraya da aynısını yerleştirdim. Burada bunu yapmamış oldum kapattığım için. Şimdi burada nasıl bir geçiş sağlıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ve bu 3'e geliyor. Biraz evvel yaptığım işleme bakın yapıyorum. Aynı göze 2 tane. Bunu bedendeyken anlatmıştım zaten biliyorsunuz. Burada devam ediyorum. Burayı 3 yaptım. 2 tane. Ortasına 2 yaptım. 2 zincir. Bundan sonra hep 2 zincirle devam edeceğim. Aralarda, boşluklarda 3 yapmayacağım. Hep 2 ile devam edeceğim. 1. Sondakine de 2. 3 yaptım burayı da. 1, 2. Buradaki üçümü de yapıyorum. Şimdi bu ilk yerleşimi yaptıktan sonra zaten hep aynı şeyleri yapacağız. Esasında kapatacağız, açacağız, kapatacağız, açacağız. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 tam ortaya. 2, 3, 4, 5 yaptım ve diğer 3'e yapıyorum. Buraya sık iğnemi yaptım. 5 ile yeniden 3 yaptım. 2 zincir. Buradaki baştakine 2, buradakine 1, 3 oldu. 2 zincir, ortaya 2 tane. Şimdi size minik püf noktasını vereceğim. Ona göre hep takip edeceksiniz zaten kolay kolay. Buradaki 3'ü de yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradakine. İlk geçişte olduğu için öyle oldu. Bundan sonra öyle olmayacak. Daha kolay olacak yani. Şimdi burada bakın yeni oluşturduğum yaprağın kısımları. Bunu ne yapıyorum? 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincir. Bir tane daha. 3. 1, 2. Şu 2 tane yaptım.
biliyorsunuz. Ona 1, 2. Bakın yeni yerler başlatıyorum. Bundan sonra kapatacağım baştakilerine. 2 tane de buraya yaptım. Burası ara olduğu için kafanız karışabilir. Birazdan rahatlayacak orası da. 1, 2. Buraya da 3 yaptım. Bir, iki. Bunu da yapıyorum. 3. Esasında yeni bir tur başlatacağım şimdi. Bu sık iğneden sonra ne yaptım bedende? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne kadar istiyorsanız o kadarlık bir geçiş yapın. Şimdi bunları ne yapıyorum? 2'ye çıkartıyorum. 3, 2. Buradaki 3 olan şuradaki ikileri her zaman 2 bırakacağız. Amacımız o. Burası 3'e çıktığı zaman bunu kapatacağız en baştakini. Şimdi bakın anlayacaksınız ilerledikçe. 2. Bu ikileri ne yapıyorum? 2'ye çıkartıyorum. 2 tane zincir araya. Yanındakini de 2. Bu ortadakileri 2'ye çıkardığımda ne yapıyordum ben? 3'e çıkartıyordum. Bu 3 olduğu zaman ne yapıyorum? En baştakini kapatıyorum. Her zaman 2 2 gideceğiz burada. 3 olduğu zaman baştakini kapatacağız. Şimdi biraz daha ilerleyelim beraber. Daha iyi anlayacaksınız. 2. Çok güzel görünüyor. 2. Bakın 1, 2 tane var görüyorsunuz. Bir, 2. Buradaki ne yapıyorduk? 8 ile geçiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya 3, 3. Bir, 2. Ortadakine, ortadaki 2 tanesine 2 2 ayırıyorum. Bir, 2. Yeniden başa geliyorum. Burada buna bakmayın, bu düzeliyor. Bakın şurada göstereyim. Kol sonra gayet güzel görünüyor. Buradaki ajurlar da çok hoş görünüyor. Buraya biraz buhar bastığımızda çok da hoş olacak. 2 yaptım. 3 yapıyorum. İki yaptım. Şimdi buraya bir tane daha 3 yapıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bakın. Burada yeniden başlatıyorum ya. Burada 2 yapmışım zaten. Şimdi burayı 3'e çıkartacağım. Buradaki kısmımı. 3, 3 olacak. 3 tane 3 istemiyorum. Ne yapacağım? Bu 3'ü kapatacağım. Bunu doladım. Yeniden turumu başlatmış oldum. 1, 2, 3 kapattım. 1, 2. Buradaki 3'ümü yapıyorum. 1, 2. Buradaki 2'yi 3'e çıkartıyorum. Şimdi ne yapıyorum? 3'ten sonra ortasına yeniden 2 tane. Gördüğünüz gibi devamlı tekrar ediyoruz. 1, 2. Buradakine, öndekine 1, dışarıdakine 2.
1 2, buradaki üçümü yapıyorum. Bir, iki. Bakın 2 tane üçüm oldu. Demek şu halde bu üçü kapatmam gerekiyor. 1 2 3 kapattım. 1 2 3 4 5. Artık neredeyim? Düz olan bölümdeyim. Buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Ne yapıyorum? Bunu kapatıyorum. Burada bir yeni bir 3 başlatıyorum. Böyle kolay ama görüntüsü çok güzel olan bir model. Esasında bu bluzda burada da bununla devam ediyordu. Ama ben öyle istemedim. Bakın şöyle oluyor görüntümüz. Gayet hoş bir görüntüsü var. Çok da kolay. Ben burada özellikle şu geçişi göstermek istedim ki size. Büyük bir ihtimal böyle bir ikili ayrımdan sonra burada bir, bakın burada böyle göründüğüne bakmayın. Fazlalıkmış gibi görünüyor. Ama kol aşağı indiğinde gördüğünüz gibi gayet düzgün oluyor. Şimdi bir kere daha göstereyim. Sonra ben kolu bitireyim. Şu kolda şöyle 2 sıra sık iğne gittim. Bir deneyeceğim. Lastik yapıp yapmamaya karar vereceğim. Ama sanki bu ajurlu kısma lastik yapmadan daha hoş olacak. Onu finalde söylerim size. Kapattım. 2 ile diğer üçümü yapıyorum. Bir, iki. Burayı 3'e çıkardım. Bir, iki. 3'e çıkardığım yerde yeni bir yer başlattım. 2 tane. 2. Burayı da 3'e çıkardım. Bir, iki. Diğer üçümü yapıyorum. Bir, iki. Bunu 2 tane 3 olduğu için kapatıyorum. Mantık böyle. Bu grupta her zaman 2 tane 3 olacak. Buraya 5 ile geçiyorum şimdi. Bir tane sık iğne. Ve burada 3 yapacağım. Bu şekilde kolumuzu ne kadar istiyorsak uzatalım. Finalde kolumuz şöyle görünecek. Kollarımızı da bitirelim. Yakamızı da toparlayalım. Onlarda görüşeceğiz yeniden. Kolum istediğim uzunluğa geldi. Şöyle 3 sıra sık iğne yaptım. Lastik sanki gereksiz burada. Bayağı ajurlu bir model olduğu için sadece şöyle sık iğne ile tamamladım. Hem de toparladım biraz. Şimdi sizle onu yapalım. İki tane bu ortaya, bir tane buraya, boşluğa bir tane, boşluğa bir tane, burayı yapıyorum şimdi. Burada bunu bir yapıyorum. Böyle böyle 3 sıra sık iğne yapacağım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Şimdi ben bunu tamamlayayım. Beraber şimdi yakayı toparlayalım.
Yakamızı toparlayacağız şimdi. Önce yine bir sıra sık iğne yapacağım. Dört sırada bir çift alacağım. Biraz toparlayacağım. Dördüncüyü çift batarak 1 2 3 dördüncüyü çift alıyorum. Şöyle şuradaki sıra başına kadar gelelim. Toparlamamı yaptım. Bunu bedeninize giyin şimdi. Eğer biraz daha toparlamak gerekiyorsa lastiğin şimdi ilk sırası tekli trabzan olacak. Burada ikili trabzanla yapmıştım. Ama boyunda tekli trabzanla yapacağım lastiği. Burada toparlama yapabilirsiniz. Ben şimdi bir sıra tekli trabzanlarımı yapıyorum. Yakamın lastiğine başlıyorum. Sanıyorum bir sıra ya da iki sıra yapacağım bundan. Şöyle bir yukarı çıktım ve tekli trabzanlarla yapıyorum. Bu şekilde etekte yaptığım gibi bir arka bacaktan bir de ön taraftan dolayarak ikili trabzan değil tekli trabzan yaparak lastik yapıyorum. Yani çok kalın olsun istemiyorum. Şimdi bunu denerim. Belki de böyle bırakırım bir taneyle. Bunu tamamlayayım. Finalde görüşelim. Yakamı bir sıra şuradaki lastiği yaptım. Daha kapalı bir yaka isterseniz uzatabilirsiniz. Ama bu denediğimde gayet güzel oldu. Açık bir yaka isterseniz dediğim gibi buradaki kapatma, buradaki toparlama kısmında daha az sayıda eksilterek daha geniş bir yaka elde edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.